Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size Rahu ve Ketu'dan bahsedeceğim. Rahu ayın kuzey düğümü, Ketu ayın güney düğümü. Bunlar iki matematiksel nokta, gök cismi değiller. Ama enerjileri bizi etkisi altında tuttuğu için ve tutulmaların gerçekleştiği noktalar olduğu için önemli şeyleri hikaye ederler. Ben önce onların hikayesini anlatmak istiyorum. Göksel varlıkları ikiye ayırıyoruz. Devalar ve asuralar. Devalar iyicil tanrılar diye düşünebiliriz. Asuralar, kötücül tanrılar, egolarının, arzularının peşinde koşan tanrılar diye ikiye ayırabiliriz. Rahu ve Ketu ikiye ayrılmadan önce Svarbanu adlı bir asura prensiymiş. Ve devalar, asuralar sürekli savaşıyorlar. Ve bu savaş artık tek bir galibi olsun istiyor ve bir şekilde büyük yaratıcı güçler devalara bir fikir veriyorlar ve bu fikir sayesinde asuralarla birlikte çalışarak ölümsüzlük nektarına ulaşıyorlar. Bunun da çok güzel bir hikayesi var. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Lakin bu ölümsüzlük iksirini her iki tarafta sadece kendisi için istiyor ama bir şekilde bir düzen kuruluyor ve bu ölümsüzlük iksiri sadece devalara verilmeye başlanıyor ama şu an Rahu Ketu diye bildiğimiz Asura prensi var Banu. Bunu fark edince hemen kılık değiştirip devaların arasında karışıyor. Sıra kendisine geldiğinde tam bir damla ölümsüzlük iksiri ağzına damlamışken ve boğazına kadar inmişken Güneş ve Ay iki ışık kaynağımız onun aslında bir asura olduğunu fark edip hemen büyük yaratıcı güçlerden birine haber veriyorlar ve anında Svarbanu'nun kellesi uçuruluyor. Ama ölümsüzlük iksiri boğazına kadar indiği için baş bölgesi yaşıyor. Bedenin geri kalanı ölüyor ama bir şekilde daha sonra gelişen olaylarla gövde de yeniden hayata döndürülüyor ama bir ejderha ya da yılan olarak düşünelim. Başı kopmuş ve karşılıklı yerleştirilmiş iki birbirinden ayrı kalmış parça gibi düşünebilirsiniz. Biz bunları şimdi ayın düğümleri olarak biliyoruz. Matematiksel noktalar dediğim gibi cisimleri yok ve tutulmalar burada gerçekleşiyor. Tutulmalar için ezoterik olarak denir ki Rahu ve Ketu'nun yani bir zamanlar Asura prensi olan Svarbanu'nun Güneş ve Ay'dan aldığı intikam ki bu olay gerçekleşirken de lanetliyor onları ve bir şekilde öyle bir zaman gelecek ki bunun intikamını alacağım diyor ve biz bunu tutulmalarla iki ışık kaynağımızın gölgenin içerisinde kaybolması olarak deneyimliyoruz ve Eylül ayında 18 Eylül'de bir ay tutulmasıyla başlayacak tutulma sezonu içerisindeyiz. 2 Ekim'de gerçekleşecek güneş tutulmasıyla da sonlanacak. Bunu şöyle okuyabiliriz. Işık kaynaklarımızın gölgede kaybolması ya da gölgenin içine ışığın girmesi. Dolayısıyla kişisel hayatlarımızda da kitlesel olarak yaşadığımız bu zaman mekanda da önemli olayları tetikleyebilecek hem bir gök olayı olarak hem de ezoterik olarak kayda tutulmuş ve birçok örnekle destekleyeceğim bunu daha sonraki videolarda. Önemli olayların buna doğal afetler dahil, pandemi dahil, büyük hükümetlerdeki büyük değişiklikler, yönetim değişiklikleri, kitlesel olaylar dahil bu göksel olayın yani tutulmanın ve takip eden 6 ayın içerisinde gerçekleşmiş olması tarih boyunca kayda geçirilmiş bilgiler. Haliyle doğum haritalarımızda nasıl bir etkiye sahipse bu matematiksel noktalar olan Rahu ve Ketu ve tabii ki diğer kombinasyonlar yine ülkelerin de bir doğum haritası oluyor. O haritalarda nasıl bir etkiye sahipse ona göre sonuçlar ve neticeler veriyor. Ve bu hikayede Rahu, Ketu, Asura Prens kılık değiştirmişti. Dolayısıyla bir şeyin göründüğü gibi olmaması, bir şekilde kendi gerçeğini gizlemesi, ama bir şekilde bunun ortaya çıkması hikayesi gibi de okuyabiliriz. Yani tutulma vakitleri bazı gizlenen şeyler ortaya çıkabilir ya da gizli tutulması gereken şeyler büyüyebilir gibi okuyabiliriz. Genellikle de biz Rahu Ketu analizi yaparken kişinin doğum haritasında nereyi etkiliyorsa o alanlarla ilgili bir gizem, sır, e, bazen obsesiflik, takıntılar, bir türlü tatmin edilemeyen arzular veya korkular, fobiler inceleriz o alandan bakarız. Her birimiz için değişiyor tabii ki bu.
Ve bu hikayenin içerisinde aslında iki ışık kaynağımız güneşin ve ayın bu gölgeyi fark etmesi bizim için de çok şey anlatıyor. Bu Deva ve Asura prensibini kendimiz için de şöyle okuyabiliriz. İyiliğimiz için çalışan her türlü işte sağlığımız, bakış açımız, ilişkilerimiz, iyiliğimiz için çalışan her şey ve diğer tarafta aslında bize iyi gelmeyen, bizi kendi hakikatimizden, gerçekliğimizden uzaklaştıran her şey. Kendi kişisel alışkanlıklarımız olabilir, düşünce, davranış kalıplarımız olabilir, yaşadığımız olaylar olabilir ve bunların daimi savaşı. Ve güneşin, ayın tutulma vakitlerinde bu gölgenin içerisinde kaybolması veya o gölgeye ışık tutması aslında gören gözlere, duyan kulaklara bilgelik verebilecektir. Ve tutulma zamanlarını bu yüzden ben doğum haritası analizleri için çok uygun zamanlar olarak görüyorum. Kadersel olayların çözülebileceği zamanlar olduğu için. Bu tutulma mevsiminin neyi hikaye ettiğini bir sonraki videoda anlatacağım. Ama sizin de ilginizi çektiyse, merakınızı uyandırdıysa daha çok bireysel doğum haritası analiziyle bu tutulmaların sizin için ne anlatacağını öğrenebilirsiniz. Benimle berinboyar@gmail.com adresinden veya Instagram sayfamdan doğrudan mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.